Şimdi hedeflerimiz nedir dediğimiz zaman şöyle bir Dilek ilerleyebilir miyiz lütfen hedeflerimiz için? Ki hemen. Evet, yani çok basit anlamda 3 tane hedefimiz var. Bu organizasyonel sağlık, şimdi bu şeyle mesela örnek olarak bu webinara katılım açısından listeye baktığımızda az da olsa doktorlar, işte diyetisyenler filan gibi kimseler katıldı. Tabii orada insan sorguluyor, acaba organizasyonlardaki bizim bugün amaçladığımız hedefte mi sağlığı geliştirme, yoksa acaba biraz daha tıbbi anlamda mı? Dolayısıyla çok bilinen de bir kavram değil doğrusunu isterseniz. Bizim 2018 yılında taktığımız bir isimdi. Belki global olarak daha kullanılmaya başlandı ama bir konuşalım. Nedir tanımı? Organizasyonel sağlık nedir ve kapsamı nedir? Öncelikle hedefimiz bu. Peki zaten webinar isminde söylediğimiz gibi performansın sırrı diyoruz, yüksek performansın. Acaba neden önemli? Nasıl bir etkisi var? Bunu gündeme getirelim ve o zaman hani madem ki böyle önemli, o zaman hangi noktadaysa, yani kötü, düşük olmak zorunda değil, hangi noktadaysa nasıl daha yukarıya çıkartabiliriz organizasyonel boyutta dediğimizde bunu geliştirmek için neler yapılabilir, bazı ipuçları neler olabilir, bunları konuşacağız. Böyle bir başlık altında. Şimdi neden biz, yani şöyle söyleyeyim, Dale Carnegie'den bir eğitim içeriği söyleyeyim. Bir konuşma yapabilmek için 3H dediğimiz konu önemli diyoruz. Bunlardan bir tanesi heyecan duymak, bir tanesi hevesli olmak. Umarım bu ikisini yansıtabiliyorum size, fazlasıyla yaşıyorum. Bir üçüncüsü de hak etmek. Biz neyi hak ettik de bu görüşmeyi, bu webinarı gerçekleştiriyoruz? Bir sessize alabilir miyiz lütfen? Dilek veya sen alırsan. Hak ettiğimiz şey nedir dediğimizde, yani ben sonuçta kurumsal hayat sonrasında Dilek'le benzer şekilde sonuçta 30 seneye yakın süredir, yaklaşık 27 senedir eğitim ve danışmanlık faaliyetini sürdürüyoruz ve eğitim dediğimizde sonuçta kurumlara, tamamen kurumların hedeflerine, ihtiyaçlarına yönelik eğitimler yapıyor olduğumuz için dolayısıyla işte bu bir liderlik mi, bu bir satış mı, sonuçta kurumu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Eğitimi doğru ve fayda sağlayacak şekilde verebilmek için. Farklı farklı sektörlerden, yani bugüne kadar on binlerce gün eğitim verdiğimiz için bu sektörlerdeki eğitim dışında acaba bu anlamda konuşacağımız kapsamda durum nedir, ne tür gelişim ihtiyaçları var, ne geliştiriyor, ne geliştirmiyor gibi şeylerde tecrübemiz var. Dolayısıyla bu bizim bu konuşmayı hak etme nedenlerimizden bir tanesi. Bir ikincisi de global bir know-how'a sahibiz. Bu işler nasıl yapılır diye kendini kanıtlamış, 112 yıllık hayatında kendini kanıtlamış Dale Carnegie'nin know-how'ını da kullanarak gerçekleştiriyor olduğumuz için bu hizmetimizi, bunları derleyerek bir webinar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz da umarım en sonunda katıldığımıza değdi diyeceğimiz bir webinar söz konusu olur. Böyle bir girişten sonra istersen Dilek sana sözü vereyim. Hani madem ki ilk hedefimiz tanım ve kapsamdı ve sonra Turan Bey, ya bir de performansla ilişkisi. bu kişinin ismine isim olmadan Sessize alabilir göndermiyor. miyiz lütfen? Ortalıklarda yazıyorum, göndermiyor. Sonat Botanik sanki senin sesin. Sonat Garden'ı sessize yazıyoruz alalım lütfen. sadece. Peki. Zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Hı E, hı. Sonatçım, duyuyorsan sessize alabilir miyiz lütfen? Peki Dilek, sendeyiz. Okey. Şöyle, şimdi bir atlet düşünün. Bir olimpiyat seviyesinde yarışlara katılan bir atlet. Bu atletin hedefi tabii ki maraton koşuyorsa, işte 100 metre koşuyorsa, ne koşuyorsa artık performansını o yarış esnasında maksimum seviyeye çekmek, çıkarmak, yarışı en iyi şekilde zaman olarak en kısa zamanda bitirmek. Aynı hani bunu şirketlere benzetirsek, şirketlerin de genel belli hedefleri oluyor. Bu pazar payı oluyor. İşte
cirosu oluyor veyahut da karlılığı oluyor ve bu performans hedeflerine yönelik olarak bütün organizasyon bu yönde çalışıyor. E, Bir atletin o performansı göstermesi için beyninin, kalbinin, böbreklerinin, midesinin sağlıklı çalışması gibi organizasyonun da aslında fonksiyonlarının ve iş kollarının da kendi işlerini düzgün olarak yapması lazım. Şimdi buraya kadar hikaye çok net. Herkes tarafından gözlenebilir, izlenebilir bir durum. Gelelim aynı atletin o performansı sağlaması için gerekli olan işte beslenme düzenini yapıp yapmaması, pick-up'larını doğru zamanda yapıp yapmaması, uyku düzeninin sağlam olması, antrenman düzeninin efektif olması, ruh sağlığının iyi olması gibi faktörler bu performansı direkt olarak etkiliyorlar. İşte şirketlerde de aynen bazı boyutlar, hani biz biraz sonra bunları konuşacağız. Şirketlerin bazı işte stratejik planlamaları, ortak yönde gitmeleri, iş akışları, sürekli gelişimi ne kadar destekledikleri, o şirket içindeki liderlik modelleri, çalışan deneyimleri, kurum kültürü gibi boyutlar o şirketin performansını direkt olarak etkiliyorlar. Ve bu aslında bu konularda gösterilen özen, zamanında yapılan müdahaleler ve düzenlemeler o şirketin sağlıklı olmasını sağlıyor. Aynı atletin sağlıklı olup o yarışta en üst performansta tamamlaması gibi. Şimdi hani buraya baktığımızda tanım olarak da biz bu mantıkla organizasyonel sağlığı ve o organizasyonun içindeki planlama, stratejik planlama, iş akışları, gelişim, kültür gibi boyutlarının hem iyi işlemesi hem de birbiriyle bir bütün oluşturabilecek şekilde uyumlu ve yüksek performansını sağlaması ve destekleyici olması olarak tanımladık. Umarım hani bu analoji biraz daha net anlaşılmıştır. Şimdi niye önemli organizasyonel sağlık? Şirketin performansını direkt olarak etkilediği için ciddi bir etkisi var. Hatta McKinsey'nin yaptığı bir araştırmayla bunun gibi boyutlar tabii ki farklı ama bunun gibi boyutların yani organizasyonel sağlık üstünde etkisi olduğu düşünülen boyutlarda iyi seviyede olan yani diğer %75'lik şirket profiline göre ki bunlar S&P'de falan yer alan şirketler en üst %25'te olan şirketlerin en alt %25'te olanlara göre performansları 3 kat artıyor. Performanstan neyi kastediyoruz? Aslında şunu kastediyoruz. Yani işte şirket değerleri başta olmak üzere hissedarlara ödedikleri kar paylarına baktığımız zaman ciddi anlamda farklılık oluyor. Şimdi iyi haber bu noktada bu müdahaleler yapıldığında yani bu iyileştirmeyle ilgili bazı aksiyonlar alındığında 18 aydan itibaren şirketler bunların sonuçlarını görmeye başlıyorlar. Yani bir yıl gibi bir süre sonrasında bu etki kendini göstermeye başlıyor. O anlamda hani ciddi bir gizli rekabet avantajı oluşturuyor bu şey. Kötü haber ise şu, maalesef elle tutulamıyor. Yani işte bir şirketin bilançosunda veya raporlamasında ciroyu görürsünüz, anlık izlersiniz. İşte ne kadar fatura kesildiğini, karlılığınızı ay sonlarında görürsünüz. Dolayısıyla yönetilmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi soyut konulara göre çok daha kolay olduğu için de genellikle yöneticilerin konfor alanları içine giriyor. Hani bu alanda çalışmak. Ama burada bir gizli rekabet avantajı olduğunu söylemek gerekiyor ve bu hani görülmese bile etkisi burada. Tabii hani bunu elle tutamıyoruz belki ama bize belli emareler
veriyor bu sağlığın olmaması durumu veya sağlıkta bir takım eksikliklerin olması durumu. Şimdi ben bir anket yayınlayacağım. E, O ankette 16 tane şık var. Ve soru şu oluyor, şu aslında. Sizin son 2 sene içinde aşağıdaki o durumlardan hangilerini şirketinizde, yani birçok şirket varsa birçok şirketi de koyabilirsiniz. Hangilerini görme şansınız oldu, izleme şansınız oldu? Şimdi ben anketi yayınlayıp linkini paylaşacağım. Bunlar benim için çok böyle üst düzey teknik işler. Şimdi buraya paste ediyorum ve buradan evet pool'umuza girebiliyoruz. Dediğim gibi soru son 2 yılda işinizde aşağıdaki durumlardan hangilerini deneyimlediniz? Nasıl yapıyoruz Dilek? Linke tıklıyoruz, açılan sayfada Tıklıyoruz, bir dolduruyoruz. sayfa açılıyor. Orada gördüğünüz yerleri e, yani var bu durum diyorsanız işaretliyoruz. Birden fazla işaretlemeye de izin veriyor. Ve bu herhalde şöyle netleştirmek anlamında bu size etkisi olmuş olabilir, olmayabilir ama birinci tanık olarak gözlemlediniz, yaşadınız anlamında. Yani arkadaşımdan duydum orada varmış değil de direkt sizin gözlemlediğiniz veya yaşadığınız diye değerlendirelim. Dilek sen toplu olarak sesi kısma yetkin olduğunu tahmin ediyorum. E, Demin denedim Yok mu? ama yapamadım. Acaba Öyle mi? sen bir denesen co-hostuz galiba. Ha, oldu mu ben co-host? Bakayım. Öyle mi? Bir sessize alabilirsek lütfen. Grup sahibi olarak kalın diyor. O zaman ne oluyor? Yok. Oh, Bir dakika daha bekleyelim mi tamamlanması için? Acaba ne dersiniz? Evet, Okay, sonuçlar değerli. Bir 30 saniye daha bekleyelim istersen. olur.
Evet, şimdi e, durdurdum ama burada bir teknik problem çıktı. Ben bir devam edeyim. O arada Serdar'dan destek isteyelim. O paylaşıp bizimle bildirsin, olur mu? Ben bu arada şeyi durdurdum. Tamam. Kısmı da doldurdum. Veya şuradan yapmadan biraz hani aktiviteyi de sağlamak adına chat box'tan soralım arkadaşlara, katılımcılarımıza. Acaba nasıl, hangilerini en yüksek, en fazla seviyede gösterdiniz, gördünüz, değerlendirdiniz? Ne dersiniz? Hatta fırsattan istifade bir bahis bile oynatabiliriz. Hangisi en fazla Değil mi? çıkacak filan diye. Ne dersiniz? Ben de bu arada şey istiyorum. Yani ben teşvik etmek anlamında sözlü olarak söyleyeyim. Cevapları chatten istiyoruz. Ama tabii bizim biraz haksız rekabet. Bir kurum değil, onlarca kurumda bu konularda fazlasıyla derinlemesine girdiğimiz için temasımız çok oluyor, gözlemimiz çok oluyor. Tam söylüyordum, Deniz Hanım veya Bey kusura bakmayın, Deniz Çakar'ın yazdığı gibi silolaşmayı söyleyecektim. Sıkça Evet. karşılaşılan durumlardan bir tanesi. Sadece hani fikirleri tetiklemek anlamında yazarsanız seviniriz. Evet, enteresan. Burada bir teknik problem yaşıyoruz. Ama dediğim gibi peki şöyle yapalım. Anket hala teknik olarak gözüküyor deniyor. Peki ben Devam edelim Dilek. Nasıl olsa evet, öyle gelecek. Hani yapıyorum. şu anda Adnan sonuçları şimdi görmek yapacak. Evet, görmemizin bir şeyi yok. hatta merak uyandırma anlamında da güzel bir şey. Daha Acaba ne güzel çıktı olur filan diye, değil mi? kesinlikle. Öyle. Şimdi hani buna baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman bizim burada sorduklarımız aslında tabii şeyler, söyleyin onun adına, gözüken sebepler, yani emareler. Yani aynen bir hastaneye gittiğiniz zaman ateşinizin yükselmesi gibi bir şey. Ee, Bunun altında hani ateşinizin niye yükseldiğinin altında belli kök nedenler olabiliyor. İşte bu kök nedenlerden boyutları biz oluşturuyoruz. Yani e, eğer şirketin bir silolaşması varsa hani bunun altında yatan ana nedenler neden dediğimizde işte stratejiler, örnek veriyorum. Bu diye başlangıç olarak verdiğimiz hani S'si akrostişte görüyorsunuz orada sağlık tarafında. Stratejiler bir şirketin işte vizyonunun, misyonunun tanımlı olması, bunun birbiriyle uyumlu olması anlamına geliyor. Akışlar aynı şekilde işte o şirketin organizasyon yapısını ve o organizasyon yapısı içindeki şeyi gösteriyor. Ne derler onun adına? Uyumu gösteriyor. Gelişimi gösteriyor. Yani bir şirketin o şirket içindeki gelişim sistemsel, yapısal ve bireysel olarak ne kadar etkileniyor? Liderlik dediğimizde de hani e, liderlik modeline, genel liderlik yaklaşımına şöyle kabaca insan o organizasyondaki insana dair yani odağında insan olan birçok konuyu çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimi dediğimiz zaman ortaya koyuyor. Kültürde kurum kültürünü, o organizasyonun kültürünü bize söylüyor. Bu 6 tane başlık akılda kalması anlamında bir akrostişle aslında e, yaptığımız bir hani kolaylaştırma diyelim. Şimdi biraz sonra bunların üstünden Çağlayan'la beraber hani konuşarak, örnek vererek, tartışarak gidiyor olacağız. Bir şey söyleyeceksin galiba Çağlayan. Evet şöyle söyleyeceğim hani herhalde bu G'de gelişim bizim teknoloji tarafı önemli bir gelişim alanımız. Oraya bağlayayım. Şimdi anlayamıyorum. Gülseren Hanım bir paylaştı chatten görmemiş olabilirsin diye Yok, söylüyorum ve yok. bizim istatistik yani anketin sonuçlarını paylaştı. Ben niye görmüyorum acaba? Teşekkür ediyorum. İstersen şöyle yapalım. Yani ben yükledim. İstersen sen
paylaşımı bırakırsan, yani bu noktada konuşacaksak anketi ben direkt olarak paylaşayım Çok iyi ekran. olur. Yani öyle yapalım. Pardon Gülsel Hanım, çok teşekkür ediyorum. Anket linkine tıkladığımızda açılıyor. Dilek, dolayısıyla chatte gönderdiğin anket linkine tıklarsan görebileceğiz. Peki, Teşekkürler Gülsel Hanım, desteğiniz için. hemen yapalım. Bir saniye lütfen. Hemen şimdi chat'e giriyorum ve yukarıdaki linke tıkladığımda e, böyle gözükmüyor ama Çağlayan. İstersen sen oradan al, oradan göster. Çünkü Close to Submissions diye çıktı. O linkten girmemiz çok mümkün olmuyor. Peki, o zaman kaybetmemek anlamında zaten sınırlı süremiz olduğu için sen bizim sağlık boyutlarına devam edersen ben o sırada ayarlayacağım. Okey, peki. Şimdi hani dediğimiz gibi stratejiye odaklanıyor olursak, hani strateji aynı yönde ilerlemek. Aslında S olmasıyla birlikte vizyon, değerler ve stratejik hedeflerin bir şirketin içinde tanımlı olması. Mesela şöyle bir şeyden örnek verebilirim size. E, Biz genellikle bireysel koçlukların yanında takım koçluklarını da sıklıkla yapıyoruz ve üst düzey takım koçlukları esnasında bölümde katılımcılara şunu soruyoruz. Yani sizin departmanlarınızın hedefleri ne? Stratejik odak alanları neler diye. Herkes şakır şakır onları yazıyor. Gayet de hani bu konuda başarılı oluyorlar. Eş zamanlı olarak şunu da soruyoruz. Diyoruz ki peki güzel, yani bir CFO olarak senin departmanının hedeflerini bilmen çok güzel. Odak alanlarını bilmen çok güzel. Peki bütün organizasyon olarak acaba stratejik bizim hedeflerimiz, odak alanlarımız neler? Yani bir iki istisna dışında %95'in üstünde bir oranda söyleyebilirim ki hani beş benzemez stratejik hedefler geliyor birbirinden. Şimdi düşünün ki bu şirketin en üst tepesinde olan yöneticilerin bu konudaki hizalanamaması durumu. Şimdi bunun daha organizasyonun aşağısına doğru indiğini ve yayıldığını düşünüyor olursak, burada çok ciddi tabii bir sorun oluyor. Ve hani gerçekten de bir sıkıntı kendini işte alt taraflarda e, herkesin başka yönde gitmesi veya inisiyatif alamaması, eskalasyon, sürekli yukarıdan bir konuda onay alması şeklinde kendisini gösteriyor. Yine stratejiyi başka bir örnek vermemiz gerekirse, mesela şirketlerin vizyonları genellikle tanımlı ve internet sitelerinde de var. Hatta organizasyona girdiğinizde bazen böyle duvarlarda falan da yazıyor. Gel gelelim bu vizyonun stratejilere ve kararlara yansıması maalesef olmuyor. Yani o sanki böyle yani birbiriyle uyumlu hedefler, aksiyonlar alınmıyor. Hani strateji bir vizyon veya amaç bir yerde yazılıp konmuş bir durum oluyor. Dolayısıyla çok kıymetli aslında bir enstrümandan da faydalanamıyor oluyor o şirket. Diğer bir başlık lütfen Çağlayan. Dilek, ekranda istersen hani şu ilk başta şu şeyi belirterek, yani bunlarda hani 16 tane sorumuz vardı bizim. Stratejininkiler direkt bunlar gibi değil. Yani bu kadar lineer bir bağlantıyı konuşmuyoruz esasında. Yani Aynen. örnek vermek gerekirse yönetim ekibinin ortak yönde ilerleyememesi, o bizim daha doğrusu organizasyonel sağlık boyutlarındaki birçok şey bunun nedeni olabilir, kök nedeni olabilir. Yani keşke sadece tek bir kök neden olsa ve bu belirtiyi, bu semptomu gördüğümüzde direkt odaklansak. Bu açıklamayla, bu kısa açıklamayla ekrana baktığımız zaman mesela yönetim ekibinin ortak yönde ilerleyememesi, direkt stratejinin önemli bir göstergelerinden, belirtilerinden, yani doğru bir şekilde o stratejinin doğru yönetilmemesinin bir göstergesi.
Her ne kadar puan çok yüksek olmasa bile altlarda görüyorsunuz. Bu arada özellikle karışık verdik ki yani böyle daha düşündürmek anlamında. Stratejik kararların, hedeflerin benimsenmemesi, hayata geçirilememesi yine stratejiyle alakalı bir şey. Çünkü stratejiyi sadece tanımlamak değil, bunu hayata geçirmek, dolayısıyla benimsetmek önemli noktalardan bir tanesi. Bilmiyorum Dilek, eklemek istediğin var mı? Bu bizim semptomlardan hangisi stratejiye bağlanabilir, hangisi iyi Yok, veya bence gayet güzel açıkladın. Belki biraz sonra daha detaylı gireceğiz ama hani birçok sebebi de olabilir. Yani bir tek bunun strateji de sebebi olmayabilir. Farklı sebepleri de olabilir. Dolayısıyla hani aslında bu puzzle gibi bir şey. Her şirkette kendi içinde puzzle oluşturuyor. Mesela biraz önce verdiğin şeyde hayata geçmemesinde stratejinin bilinemiyor olması söz konusu olacağı gibi başka konularda olabilir. değil Liderlik de mi? problem Liderlik gibi olabilir. kesinlikle. Veya yetkinlikler de problem olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü hani biliyordur ama Hı hı. yapabilecek kapasitesi yoktur. Nasıl yapılacağını bilmiyordur gibi. Hani o yüzden lineer olmaması bence çok güzel bir kavram. O anlamda da hani bunlar birbirlerinden etkilenen ve birbirlerini etkileyen boyutlar olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Bir sonraki hani Dilek, zaman su gibi akıp gidiyor. O yüzden biraz daha hızlanırsak, çünkü 20 dakikamız kaldı. Olur mu? Yani tabii ki akışlarda da aslında organizasyon yapısından bahsediyoruz. Akışlar dediğimiz şeyde de süreçlerden bahsediyoruz. Buna da bir örnek verelim. Organizasyon yapısı mesela yurt dışına açılmak isteyen bir şirket ama ne oluyor? Yaptığımız mesela çalışmalardan bir tanesi bu. Organizasyon yapısı buna müsait değil. Dolayısıyla bu hedefi destekleyecek bir organizasyon yapısını yeniden yapılandırmak için şu anda çalışıyoruz. İstersen gelişim ve liderliği de senden alalım Çağlayan. olur. Kesinlikle. Hani gelişim sonuçta bir şirkette, bir organizasyonda hani gelişime gereken önem veriliyor mu? Bunu destekleyen sistem, süreç, yapı, örnek olarak akademiler kurulmuş durumda mı? Ama sadece bu kadar kapsamlı yapılar olmak zorunda değil. İnovasyonda yenilikçi fikirlerin ortaya konarak organizasyonu geliştirmek de gelişimin bir alt başlığı. Yani örnek vermek gerekirse, yani ismi lazım değil, bir global multinational bir firmanın Türkiye'de liderlik eğitimi için CEO'suyla toplantı yapıyorduk ve liderlik eğitimimizde bizim, eğer ki kurumda sıcak bakarsa, inovasyon modülümüz var. Dolayısıyla hani bu programın içeriğini beraber, hani CEO ile beraber yapılandırırken, yok dedi, inovasyon bizim için önemli değil. Yani ne hedef neyse, ne görev tanımları neyse onları iyi sergilesinler yeter bizim için denmişti. Dolayısıyla bu da gelişimin bir alt başlığı. Ve o anlamda da hani bu yansıma açısından baktığımızda, yani ilk başta gelişim zihniyetiyle başlayan bir organizasyon ve bunu destekleyen yapıları, sistemleri var mı, yok mu şeklinde. Çünkü bu kadar hızlı gelişim değişimde ona adapte olmanın önemli bir şartı. Şimdi liderlik dediğimizde, liderlik herhalde bir iceberg. Yani şu 16 tanesine baktığımızda her bir tanesine bir şekilde dokundurabiliriz herhalde. Bazıları bariz bir şekilde önde. Ama örnek olarak mesela ekipler arası silolaşma tamamen liderlikle alakalı. Eğer ki üst yönetim içinde o liderler, yani üst yönetim liderleri içinde eğer ki uyumlu bir takım yoksa, o zaman bunun yansıması silolaşma olacak. İsmini veriyorum kurumun, çünkü daha sonra medyaya çıktı ve izin almış olduğum için Unilever firmasıyla yıllar önce onlar için o dönemde çok önemli bir projede çok kısa süreli bir çalışma yaptık. Yine bu konuları destekleyecek şekilde. Best Place to Work'tu yanlış hatırlamıyorsam İngilizce olarak taktıkları isim, ve şöyle bir vizyon koymuşlardı. Şirkette, yani şirketin, Unilever'in çalışanı kendi çocuğuna Unilever'i tavsiye edecek diye oldukça iddialı bir vizyon. Ve bunun üzerine proje ekipleri kurmuşlar, çok güzel çalışıyorlar. Artık yönetim kurulu karar verecek. Ve biz de orada rol aldık. Yönetim kurulu bu projede nasıl ilerleneceğine karar verecekti ve orada şöyle bir olay yaşandı. Çalışma saatlerinin çok olması, çok böyle hani saatin olmaması, başka bir deyişle. Ve burada da olay döndü dolaştı, döndü dolaştı ve o dönemin CEO'suna dokundu.
CEO'su şu davranışı sergiliyormuş. Mesela saat 3'te aklına bir fikir geliyormuş. O fikri mesajını atıyormuş. 3'te atıyorsa 3 çeyrekte işte genel müdür yardımcısından altına müdüre o şekilde, yani şirket özetle saat 3'te çalışmaya başlıyor. Hiçbir zaman durmuyor. Toplantıda o çalıştayda bunu konuşurken ne yapayım ya, bir şey yapmayın diyorum ama herkes hareket ediyor. Ben ne yapayım, sonra uyuyacağım, unutacağım diyordu. Yani dolayısıyla liderin bir çok iyi niyetli belki bir düşüncesi bile organizasyonu kültürel boyutta etkileme şansı söz konusu olacak. O derecede önemli bir faktör. O anlamda tanımı organizasyonda, yani şirkette organizasyonel boyutta liderlik tanımlanmış mı? Bir model var mı? Yetkinlikler tanımlı mı? Bu isteniyor mu? Bu bütün organizasyon liderlerinden isteniyor mu? Takdir ediliyor mu veya sergilenmediğinde gel bunu geliştirelim deniyor mu şeklinde süreçlerin uygulanması. Yani liderliğin hayata geçiyor olması ve bunu destekleyen süreçler diyebiliriz özetle. Ben yine sözü sana vereyim. Teşekkürler. Yani liderlik tabii insan boyutunu da son derece etkileyen bir boyut. Ama biz insan boyutunun altında aslında insan kaynağını olumlu bir çalışan deneyimi olması için kurumun içinde nasıl yöneteceğiz? Bunu konuşuyoruz. Burada herhalde en önemli başlıklardan bir tanesi de çalışan bağlılığı. Yine bir örnek üstünden gidelim. Yani zaten burada olanların hepsi biliyordur ama çalışan bağlılığı yüksek olan kurumlarda performans da çok yüksek oluyor. Çünkü çalışanlar yapması içinden gelenlerden daha fazlasını yapmak istiyorlar. Yine izin aldığımız için ismini paylaşabiliriz. Mesela pandemiden önce zannediyorum, evet, Arçelik grubunda ve Saint-Gobain grubunda sadece çalışan bağlılığını artırmak üzerine 2 tane proje yönetmiştik. Ve orada gördüğümüz aslında eksik olan şey bu konuya bütünsel ve sistematik olarak yaklaşılması gerekliliğiydi. Yani anket sonuçlarının çok iyi anlaşılmasından ve yorumlanmasından başlayarak işte buradaki boyutların hepsini dikkate alarak bir müdahalenin yapılması çok da etkili oluyor. Hatta hatırlıyorum, Saint-Gobain grubu içinde neredeyse hani Türkiye böyle orta seviyelerden bayağı üst seviyelere bir sene gibi kısa süre içinde gelmişti. Dolayısıyla buradaki yatırım da kendini son derece ödeyen bir yatırım haline geliyor. Hem zaman hem maliyet açısından. Son başlığımız ise kültür. Kültürde de bizim şirkette işler böyle yürür. Ben hani kültürü en çok böyle basit anlamda tanımlıyorum. Gerçekten de hani o şirket içindeki davranışlar, inanışlar, düşünceler o kültürü bize anlatıyor. Neden önemli? Çünkü hani stratejiler ne olursa olsun, gönülden geçen ne olursa olsun, kültür bununla uyumlu olmadığı zaman bu bir wishful thinking dediğimiz o hani iyi niyetli istekten öteye maalesef gidemiyor. Hani yine çalıştığımız başka bir projede, bir içecek firmasının projesinde büyüme ve hani globalleşme ve yeni ürün lansmanları gibi çok böyle iddialı stratejik odak noktaları var. Ama hani kültür ölçtüğümüzde ve değerlendirdiğimizde ise daha içe dönük, daha pazardan uzak bir kültür olduğunu görüyoruz. Hani çalıştığımız nokta da aslında önce bir kültürü ölçmek, ondan sonra da hani bunun istenen kültüre doğru mevcut kültürden gitmesi için hani gerekli müdahaleleri yapıyor olmak. Şimdi tabii bunlar hani modelimizi oluşturuyor ama bu modelin hayata geçmesi için önemli başarı kriterleri var. Çağlayan, o kriterleri bize biraz hani tanımlarsan, netleştirirsen zannediyorum çok şey olacak, etkili olacak. Memnuniyetle. Hani bu ekranı durdurmadan evvel isterseniz çok kısa bir süre dikkati çekersek ekrana, yani şu anda 16 sorunun sonuçlarına baktığımızda bir iki tane var ki oranı düşük. İşte hızlı büyüme veya birleşme nedeniyle farklı kültürlerde uyumsuzluk, silolaşma gibi bir madde. Birleşme günümüzde çok da karşılaştığımız, ekonomik nedenlerle çok karşılaştığımız durum değil. Hızlı büyüme belki çok sınırlı sektörde olmaması normal. İşte en sona baktığımızda ihtiyaç duyulan
yeni yetkinliklerin sergilenememesi nedeniyle firmanın geride kalması. Umarım yeni yetkinlikler sergilenebiliyordur. Hani yeni, çünkü günümüzde yetkinlikler de çok değişiyor. Umarım sergilenebiliyordur. Ama bu gibi bir iki tane düşük şey dışında %50'nin üzerinde kalması, son 2 senede yaşanan olayların %50'nin üzerinde kalması çarpıcı bir sonuç esasında. Hani çalışan bağlılığının düşük veya düşüyor olması gibi, mesela en yüksek onu görüyorum. %72. Yeteneği çekememek, şirkette tutamamak gibi, işte yine %50'nin üzerine çıkmış, uzayan, karar alınamayan veya alınsa bile uygulamaya geçilemeyen tartışmalar veya toplantılar diye devam ediyor maddemiz gibi. Yani esasında bu anket de, hani doğrusunu isterseniz, beni şaşırttı, bu derecede yüksek yaşanıyor, gözlemleniyor olmasına. Hani bu da organizasyonel sağlığın o derecede, hani bunları tekrar hatırlatırsak, bir semptomsa, o zaman kök nedene gittiğimizde masaya yatırılması ve daha iyi nereye çekebiliriz diye üzerine odaklanılması önemli bir nokta, bir bakış açısı olacak. Ben bunu durdurayım o çerçevede, ondan sonra da hemen hızlıca devam edecek konuda, hani başarı kriterlerimiz nedir, e, onu paylaşacağım. Bir dakika, menü. Pardon, sen paylaştın mı Dilek? Evet, evet, paylaştım. Ha, pardon, ben de şey evet, şimdi hani o zaman yani bu sonuçta, ya evet, bu önemli, demek ki bir masaya yatıralım. Küçük bir müdahale olabilir, kapsamlı bir müdahale, bir değişim, bir dönüşüm olabilir belki. Fark etmez ama sonuçta bunu gerçekleştirirken bu iç kaynaklarınız olabilir, dış kaynaklarınız olabilir. Bu da önemli değil ama sonuçta bu işi yönetirken önemli kriterler nedir dediğimizde, bir, sponsorluk. Eğer ki bu işin sponsoru yoksa ve evet ben bunu sahiplendim, bunu takip ediyorum, destekliyorum demiyorsa ve dedikten sonra da bunu devam ettirmiyorsa, o gönülden o desteği görmüyorsa, o zaman yola çıkmamak daha doğru olan bir nokta. Bir tane, bir kurumsallaşma üzerine buna benzer çalışmaları yapacağımız bir kurumda görüşmeleri yaptık ve patron, yani en büyük hissedar diyelim ve genel müdürü şirketin, biraz gecikmeli ve en son katıldı toplantıya. Hadi beni ikna edin dedi, bakalım bunlar neden gerekli filan. Biz sizi ikna etmemeliyiz. Siz bizi ikna etmelisiniz ki bizim buna ihtiyacımız var dedik ve teşekkür ettik. Hani nazikçe, tabii ki o anda öyle res çekme anlamında değil ama bu şekilde görüşmeyi noktaladık. Yani sponsorluk yoksa, bunu desteklemiyorsa, o zaman yola çıkmak için iyi düşünmek gerekiyor. Sonuçta konuştuğumuz şeyler soyut kavramlar esasında. Kültür dediğimizde, yani kültür nedir? Yani bunu nasıl geliştireceğiz dediğimizde, dolayısıyla ne kadar metodolojik yaklaşırsak, bunun ne kadar bir arkasında bir know-how'ı olursa, ne kadar bir modeli olursa, yani bir analitik yaklaşımla bunu bir modele oturtabilirsek, yani sadece bir örnek, mesela biz kültürü 4 boyutta ölçüyoruz ve genel eğilimin 6 tane farklı yine boyutta ne yönde bir kültür olduğunu ölçüyoruz ve bu sayede artık görebiliyoruz, ya acaba stratejiyi destekliyor mu, desteklemiyor mu? Strateji ne tarafa gidiyor, kültür ne tarafa gidiyor, bunu görme şansımız oluyor. Dolayısıyla metodolojik yaklaşım önemli ve bu yaklaşımın, bu sürecin öncelikli aşaması da ölçmek, tartışmasız. Yani hangi noktada, işte çalışan bağlılığı buna güzel bir örnek, ölçerek başlayabiliriz daha iyi noktaya çekecekse. Çünkü Peter Drucker çok güzel söylemiş, ölçmezseniz yönetemezsiniz şeklinde. O nedenle 3. başarı anahtarı diyelim. Ve sürece katmak. Çözümü bulmak kolay. Bir danışmana sorarsınız, anında çözüm. Ama belli bir süre sonra bunun rafta böyle üzeri tozlanmış bir kitapçık olmasını engelleyen şey nedir dediğimizde, yani başka bir deyişle, o çözümün hayata geçerek istenen sonuca ulaşılmasının çözümü nedir dediğimizde, en kritik noktalardan bir tanesi sürece katmak. Dale Carnegie olarak şunu söylüyoruz, liderlik felsefesi olarak: insanları sürece katarsanız desteklerler. Daha zor bir şey. Bir stratejik planlamayı oluştururken veya bir kültür çalışması yaparken ne kadar fazla katılımcı olursa sonuçlara ulaşabilmek, o çıktıyı elde edebilmek, çözümü bulabilmek belki
daha zor bir nokta ama sonrasında uygulamada benimsenmesi çok daha kolaylaşan bir nokta ve sonuncusu da değişim yönetimi. Değişim yönetimi sonuçta her tür müdahale nihai olarak bir değişim gerektiriyor olduğu için bunu da daha yani dolayısıyla böyle hani soğan gibi soydukça içinde yine aynı şeyler çıkıyor. Değişim yönetiminde de sponsorluk, metodoloji, ölçmek şu bu filan her şey geçerli. Ama değişim yönetimi dediğimizde kullandığımız hani bizim kendi metodolojimizde kullandığımız çok etkili, çok basit ama çok etkili. Belki basit olması etkiyi artıran şey bir yöntemimiz var. Etki modeli diyoruz buna. Dilek bir sayfa ilerleyebilir misin acaba? Teşekkürler. Etki modeli şu yani bütün organizasyonda kimin etki alanındaysa, kimi etkileyecekse yani o değişim, o müdahale edecek şey, o kişilerin değişebilmesinin 4 tane başarı anahtarı var. Bir kere süreç ve sistemlerin destekliyor olması gerekiyor. Hemen bir örnek üzerinden gidersek mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir finans sektörü firmasında çalıştığımız zaman, geçmişte çalıştığımızda adalet sorgulanıyordu. Çok ciddi anlamda adalet sorgulanıyordu. Ama dışarıdan baktığınızda böyle bir firma değil. Yani iletişimi şusu busu veya içeriden baktığınızda çok kuvvetli ama herkes ya bu adil bir firma değil filan. Analiz edildi. Analiz edildiğinde hani kurulan bir firma ve hızlıca büyüyen bir firma ve o kurulduğu dönemdeki yapıyla devam ediyor büyümeye. Ama artık o yapı, o sistemler daha büyük bir organizasyonu karşılamıyor ve değiştiğimiz zaman neden adalet sorgulanıyor? Çıkan kök neden çok ilginçtir ki bizim akışlara veya insana giren yani insan boyutundaki güzel bir örnekti. Performans sisteminin olmaması. Hani belli sosyolojik araçlarla, araştırmalarla çok rahat açıklanabiliyor bu ama girmeyeyim o detaya. Performans sisteminden dolayı, olmamasından dolayı insanlar kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Kendisinin hak ettiğini düşünüp de terfi edemeyince o zaman liderleri sorguluyor. Hiç adil değil diyor, taraf tutuyorlar diyor, şudur ve herkeste bu düşünce var. İlginçtir ki. Çünkü herkes kendisini olduğundan daha üstün görüyor Kruger etkisi mantığıyla. Dolayısıyla eğer ki kurumda performans sistemini kurmalıyız deniyorsa o zaman süreç ve sistemlerin destekliyor olması önemli. Liderlik ve çevre nedir bu boyutu? Liderlik ve çevre şu demek, deminki sponsorun açıklaması. Liderliğin destekliyor olması, rol model olması, bunu sergiliyor olması ve insanların, değişimi istenen insanların çevrede de bu örnekleri görüyor olması ikinci boyutu. İletişim, ne isteniyorsa açık iletişimin kurulması, performans sistemin nasıl isteniyorsa, ne yapılması isteniyorsa bu iletişimin ortaya konması ve tabii ki o değişim yeni yetkinlikleri, yeni davranışları gerektiriyorsa o yetkinlikler, o yetenek, o davranışlar da geliştirilmeli ki o istenen değişimdeki beceriler neyse sergilenebiliyor olsun. Dolayısıyla bu da biraz daha detaylandırılmış değişim yönetiminin bir alt başlık olarak açıklaması. Etki modeli. Dolayısıyla hani bunları masaya yatırıp hani işin güzel tarafı bunlar çok zor şeyler değil. Yapacağız dedikten sonra buna inandıktan sonra yapılabilecek şeyler. Böyle aktarmış olayım böyle çok özetleyerek başarı kriterlerine ve sözü sana vereyim Dilek. Teşekkürler Çağlayan. Tabii şimdi biz ne yapıyoruz? Hani bu organizasyonel sağlık kavramı altında. Aslında Çağlayan'ın biraz önce anlattığı o başarı anahtarlarına son derece riayet eden bir metodolojimiz var. Önce ölçerek başlıyoruz ve bir check-up dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bir anket yapıyoruz. Bu ankette bu 6 boyuta yönelik sorular soruyoruz ve buradaki soruları çalışanlara soruyoruz. Dolayısıyla çalışanların algısı bizim için esas oluyor. Akabinde de o algıyı artık biraz daha elle tutulur, somut hale getirmek için de grup çalışmaları ve workshoplarla da hani problemi, mevcut durumu ortaya koyuyoruz. İstenen durumla firmamızla, danışanımızla birlikte o istenen durumu
tanımladıktan sonra da çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Şimdi o anket bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Birçok konuyu bütünsel olarak görmemizi ve değerlendirme imkanı veriyor. Şirket tarafında da, İK tarafında da çok elle tutulur bir somut, o sponsor için de önemli, somut bir gösterge oluyor. Dolayısıyla aslında sürecin başında ne yapacağımız ve nasıl yapacağımız tanımlı ve belli olmuş oluyor. Bu tür projelerde o muallaklık herkes için, tüm paydaşlar için biraz korkutucu ve can sıkıcı. Sonrası için de problem yaratan bir süreç haline gelebiliyor. Daha sonra da artık işte insanları da sürece katarak bu gelişim uygulamalarını devreye alıyoruz ve istenen duruma geçmek için gerekli aksiyonları şirketimizle birlikte oluşturuyoruz. Şimdi bizim organizasyonel sağlık içgörüleri dediğimiz, hani bu organizasyonel sağlık kavramının ilk içgörü paylaşımını bugün sizlerle beraber yaptık. Dediğimiz gibi bugün aslında organizasyonel sağlığın ne demek olduğu konusunda bir mutabakat sağlamaktı bizim amacımız. Bugünkü webinarımızın hani şeyi buydu, esas hedefi buydu. Umarım bu hedefe ulaşabilmişizdir. Bu seri devam edecek çünkü biz buna gerçekten inanıyoruz ve burada organizasyonlar için ve genel ekonomimiz için ciddi bir rekabet avantajı yattığını düşünüyoruz. O anlamda da takvimlerini burada görebildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Cuma'dan itibaren farklı konularda webinarlarımız var. Her bir boyuta odaklanacağız. Onu gündeme getireceğiz. Daha derinlemesine bugün konuştuğumuzdan örneklerle, belki biraz vaka çalışmalarıyla falan destekleyeceğiz. Ama önümüzdeki hafta Cuma yapacağımız ilk webinarımız ise o organizasyonel check-up dediğimiz bizim işe başlarken yaptığımız anketle ilgili. Dolayısıyla orada ne var, ne ölçüyoruz, raporu neye benziyor, ne gibi fırsatlar doğuruyor, bize ne gösteriyor, onları hep beraber katıldığınız takdirde konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız. Bu tabii çok yüklü bir konu. Hani eminim ki ankette de çıktı. Her organizasyonun, her şirketin kendi içinde ajandasında olan belli başlıklar var. Ama bu gözümüzü aslında korkutmamalı. Niye gözümüzü korkutmamalı? Çünkü su, yani bildiğimiz su 99 derecede bildiğiniz gibi kaynıyor. %1'lik ısıyı arttırdığınızda suyun formu değişiyor ve buhar haline geliyor. İşte o %1'lik kadar ufacık bir müdahale bile bazen bir organizasyonda o müdahalenin yapılmaması durumunda çok uzun sürede belki sağlanabilecek avantajı, faydayı bize getirebiliyor. O yüzden eğer siz de şirketlerinizde, çalıştığınız yerlerde bu tür fırsatların olduğunu düşünüyorsanız webinarlarımızda bizimle birlikte olun. Bunları hep beraber karşılıklı içgörülerimizi paylaşalım. Bugün yani bizlerle beraber olduğunuz ve bunları paylaştığınız için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çağlayancığım, var mı senin ilave etmek istediğin, kapamamamızdan Evet, önce? ben de çok teşekkür ediyorum. Hani yani tabii ki çok webinar maalesef ki bu kadar sürede bu kadar şeyde çok katılımcı ortam yaratamıyoruz ama en azından ankete katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım az da olsa bir fayda sağlamıştır. Biraz evvel Dilek'in paylaştığı linkler yani bu serinin içgörü serisi diyoruz biz buna. Bu içgörülerimize katılmak istiyorsanız ve bu aşamaya kadar bizim e-mailingimizle, yani sizin e-mail adresleriniz yoksa o zaman göndermemiz için chatten yazabilirsiniz bize. Çok çok teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz.